Hazır yağmur durmuşken çocukları aldım. Çıktık dışarıya. Onlar bisiklet sürüyorlar. Ben de sizinle biraz sohbet edeyim o esnada. Hazır Ramazan da gelmişken Norveç'te Müslüman olmak ve ırkçılıkla ilgili çok fazla sorular geliyor sizden bana. Bu konularla ilgili sizlerle sohbet etmek istiyorum biraz. Neler gözlemledim? Sizlerden ne gibi sorular geldi? Onları yanıtlayayım. Ama biraz da manzara. Hemen arka tarafa doğru çevireyim. Manzara eşliğinde sohbet ederek gidelim beraber. Arkadaşlar burası müze. Genelde kışları kapalı oluyor. Yazın dönemsel olarak açıyorlar. Buraları gezdireceğim size açıldığı zaman. Bayağı eski bir yer burası. Çatılar yeşermiş gördüğünüz gibi. Çoğu 200 yılın üstünde yerler görmeniz mümkün Norveç'te hala ayakta olan ve korunmuş şekilde. Şurada da beyaz bir yer var, bina. Orası da müze. Orayı da gezeriz beraber bir gün. İnşallah. Konumuza dönecek olursak Norveç'te öncelikle ırkçılık konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Benim gözlemlediğim böyle apaçık insanların yüzüne vurula vurula ırkçılık yapıldığını söyleyemem. Yani genel olarak Norveç ırkçı olarak anılmak isteyen bir devlet değil. Ve çok her kültüre açıklar. Her dine de açıklar. Genel olarak insanlar da ırkçı olarak da anılmak istemiyorlar açıkçası. Kuzey bölgelerinde genelde insanlar yabancılarla son 30 yıldan beri kaynaşıyorlar açıkçası. Çok göç almışlar 30 sene öncesi, 35 sene öncesi diyeyim ben size. Ve din olarak da Hristiyanlık aslında birinci din gibi gözükse de çok light yaşıyor insanlar Hristiyanlığı burada. Çok böyle ağır bir Hristiyanlık yaşayan, böyle çok dine bağlı bir Hristiyanlık yaşayan açık ara ben açıkçası görmedim. Bu bizim bölgede yok ama Norveç'in bazı bölgelerinde varmış. Çok dini ritüellerini yerine getiren, işte her kilise ayinine katılan vesaire vesaire. Ve hani bu tarz insanlar biraz daha sağ görüşlü olup daha tutucu oluyorlar. Ve yabancıları pek istemiyorlar. Norveç'in belli bölgelerinde böyle insanlar varmış ama ben yaşadığım bölgede böyle bir şey görmedim. Çünkü bizim bu yaşadığımız bölgede çok fazla aslında göçmen yok. Olanlar da çok adapte olmuşlar, entegre olmuşlar halkın içerisine ve insanlar da çok sıcakkanlı yaklaşıyorlar, yardımsever yaklaşıyorlar. O yüzden açık ara sen işte Müslümansın, Türksün, şusun, busun ya da işte Afrikalısın, sen Orta Asyalısın gibi bir ırkçılık görmedim. Ya da başörtüsünden dolayı işte işe alınmadığı, başörtüsünden dolayı bir ortama alınmadığını, böyle bir şeye denk gelmedim. Çünkü etrafımda başörtülü arkadaşlarım var. Savaş ülkelerindeki savaştan dolayı buraya sığınmış olan bir sürü Orta Doğu'dan sığınmış olan insan da var. Çoğunun başı kapalı zaten, Müslümanlar. Bu göçlerle birlikte Norveç'te ikinci din Müslümanlık olmuş. Bundan dolayı da insanlar zaten dine, yani İslam dinine vakıflar. Ayrıca Norveç'te bütün dinler hem okullarda hem kreşlerde bahsediliyor. Okul çağından itibaren din derslerinde din, ahlak ve etik dersi olarak geçiyor burada din dersleri. Ve her dinden bahsediliyor. Müslümanlık ayrı anlatılıyor. İşte Hristiyanlık, Musevilik hepsinden bahsediliyor. Ve bu çocuklar bunları görerek, bilerek büyüyorlar ve herkes birbirine saygı duyuyor açıkçası. Hani ben Müslüman olduğumdan ötürü herhangi bir dışlanma yaşamadım. İş yerinde başı kapalı arkadaşlarım da var. Başlarının kapalı olması iş hayatlarını etkilemiyor. İşte oruç tutuyoruz. Her sene oruç tutan arkadaşlar var. Yine iş hayatlarını engellemiyor. Herkes çok saygılı. Oruç tuttuğumuzu bildikleri için. Hani bundan yana bir sıkıntı yaşamadım. Irkçılığa geri dönecek olursak, kimse size alenen bir ırkçılık yapmaz Norveç'te. Yapmaz diyorum çünkü bundan çekiniyorlar. Ama siz bunu hissedebilirsiniz. Bazı insanların ırkçı olduğunu hissedebilirsiniz. Bakışlarından, tavırlarından, işte sizinle konuşmak istememesinden gibi. Bu tarz şeyler olabiliyor. Yok diyemem.
Ama bu herkeste olan bir şey değil. Bunu da ülkeye bağlamayı da çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu her ülkede olabilecek bir şey. Bu insan davranışı. Yani bu ülkeyle ırkçılığı ben ülkeyle bağdaştırmak istemiyorum. Çünkü bunu insanlar yapıyor. Bu bir insan davranışı. Ondan dolayı da eğer insanlar kendileri böyle davranıyorsa, ırkçı davranıyorsa o insan ırkçıdır. Ben milliyetinin, ülkesinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Çocuklar karşıya geçiyor. Arabaların hepsi durdu. Korkmasınlar diye de bayağı geride duruyor arabalar. Ben size Norveç'te ırkçılık yok da diyemem, var da diyemem. Ama size göstere göstere de ırkçılık yapan birisi olacağını düşünmüyorum. Bunu size hissettirebiliyorlar zaman zaman ama dile getirmiyorlar. Bazı insanlardan, tırnak içinde bahsediyorum, herkes böyle değil. Dediğim gibi bu her ülkede olabilecek şey. Bizim ülkemizde de var. Zaman zaman görüyoruz yani. Birbirini dışlayan, yargılayan insanlar. Bu da bir nebze ırkçılık gibi bir şey olabilir yani benim kanaatimce. Ötekileştirme vesaire. Her neyse, konumuzu çok uzatmak istemiyorum. Ben varsa yorumlarda kendini de belli edebilir. Ben şunu yaşadım, şöyle oldu vesaire diye. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın, yaşamış da olabilirsiniz. O insanlar size kötü davranmış da olabilir. Ama siz de nasıl davranıyorsunuz? Her insan bir aynadır aynı zamanda. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Siz karşı tarafı anlamaya çalışıyor musunuz? Onlara saygı gösteriyor musunuz? Onların kültürlerine, dinine, işte inançlarına, işte fikirlerine saygı gösteriyor musunuz? İletişim kurmaya çalışıyor musunuz? Bunlar da çok önemli şeyler. İletişim, karşılıklı iletişim, saygı, sevgi birbirine karşı çok önemli şeyler. Karşı taraftan bir şey beklerken kendimizin de yaptığı davranışları biraz gözden geçirmek gerek. Ben de bunu sorgulamanız gerektiğini biraz düşünmenizi istiyorum. İkinci konuya gelirsek, Norveç'te Müslüman olmak. Genelde bana şunu çok soruyorsunuz. İşte gittiğiniz yerlerde işte domuz tüketiliyor. İşte kreşlerde, okullarda, yemek servisinde domuz tüketiliyor. İşte bununla ilgili herkes hani saygı gösteriyor mu? Yiyecek bulabiliyor musunuz? Nasıl güveniyorsunuz? İşte çocuklarınız orada yiyebiliyor, yemek yiyor vesaire diye sorular çok geliyor. Bir kere arkadaşlar, burada insanların birincisi çok fazla alerjisi var. Bir insanın alerjisi varsa da işliyoruz. Yemek alerjisi. Bir insan domuz tüketmeyecekse de işliyoruz onu sistemimize. Hangi çocuğa ne vereceğimizi ona göre kararlaştırıyoruz. Ve inanın aynı kesme tahtasını, aynı bıçağı, aynı kaşığı bile, aynı alanı bile kullanmıyoruz servis yaparken. Hepsini kendi... Tamam, dönelim üşüdüyseniz. Dönelim mi? Ata, bu taraftan döneceğiz. Bir tek bu tarafta yol var. Dön gel hadi. Herkesin kendi yeme içme şeyleri kendi hassasiyetine göre hazırlanıyor ve herkese çok saygı duyuyor ve çok da yani çok bilinen bir şey bu. Hani Müslümanların domuz tüketmediği, ona göre de saygı gösterip hazırlıyorlar. Bundan yana herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ne zaman bir doğum günü etkinliği olsa, ne zaman bir davet olsa özellikle ne yiyip ne içeceğimizi soruyorlar. Şöyle söyleyeyim. Hazırlayacakları şeyleri ona göre hazırlıyorlar. İşte sizin domuz yemediğinizi biliyoruz. İşte bugün menüde tavuk yaptık. İşte yiyebileceğiniz şeyler yaptık, atıyorum. Ya da size özel bir şey aldık. Size özel bir şeyler aldık gibi. Hani gittiğimiz davetlerde de buna çok dikkat ediliyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Onun haricinde dediğim gibi başörtülü arkadaşlar çalışıyor, işte herhangi bir sıkıntı yok. Her yerde başörtülü insan görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşadıklarını ben düşünmüyorum. Çünkü sağlık sektöründe olsun, kamu sektöründe olsun, işte öğretmenler arasında olsun, kreşlerde olsun, ben her yerde başı kapalı insanlar görüyorum. Gayet de güler yüzlü, mutlu gibi görünüyorlar. Öyle bir şey olsa muhtemelen gazetelere, haberlere de yansır diye düşünüyorum. Zaman zaman böyle İslamofobik olaylar oluyor. İşte biliyorsunuz İsveç'te Kur'an yakıldı. İşte ne bileyim bazı tepkiler vesaire oluyor. Ama bunlar ya bir kişinin yaptığı şeyi bütün ülkeye mal etmek gibi bir şey oluyor arkadaşlar.
Yani çok nadir olan şeyleri bütün ülkeye mal etmiş oluyoruz. Bu da hoş bir şey değil. Hani bununla anılması bütün ülkenin. Ben sadece Norveç bazında konuşmuyorum. Aynı şey bizim ülkemizde olsa hani bizim ülkemiz adına da bir kişinin yaptığı kötülük bütün ülkeyi bağlamaması lazım diye düşünüyorum. O yüzden genellemeye bakarsak bu konularda bir sıkıntı yaşamadık. Zaten insanlar soruyorlar, işte sizin Ramazan geliyor, oruç tutacaksınız değil mi? İşte kaç saat tutacaksınız? Su içebiliyor musunuz? İşte yemek yiyebiliyor musunuz? Öğrenmek istiyorlar. Soruyorlar, öğretiyor, biz söylüyoruz vesaire. Hatta ben şu an kreşte kendi pedagog bizim şefimiz, ona sordum. Dedim ki ben Ramazan'ı anlatmak istiyorum çocuklara. Soruyorlar bana. Hani biz toplanıyoruz, böyle Samlik Sütun deniyor. Yemekten sonra toplanıyoruz çocuklarla. Sohbet etkinliğimiz var. Orada anlatmak istiyorum dedim. Aa dedi, çok güzel düşünmüşsün. Hazırla, neye hazırlamak istiyorsan gösterebilirsin dedi. Bana izni de verdi ve bizim kreşte topu 5 çocuk Müslüman. Gerisi Müslüman değil, yabancı hepsi. Ona rağmen izin alabildim. Yani bu konuda çok açıklar. Geçen sene zaten Atanın kreşinde Ramazan bayramı kutladılar. Ben de yardımcı oldum kutlamalarına. Neler gösterebilirler, neler yapabilirler. Hatta hediye paketleri hazırladım. Kanalda var zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Onun haricinde bu sene de işte Karagöz Hacivat göstermek istiyorum. Ramazan davulcumuzu göstermek istiyorum çocuklara. Yine hediye paketleri hazırladım. Onları göstermek istiyorum. Sizin başka önerileriniz varsa yoruma yazın. Onları da belki etkinlik olarak yapabileceğimiz şeyler olursa yaparız. Ama tabii çok böyle yapamayacağımız bazı şeyler var. Sonuç itibariyle çok böyle dinsel bir aktiviteye dönüşmemesi gerekiyor. Çocuklar 3-6 yaş grubu ve sonuç itibariyle onların kendi dini bile değil. Sadece bizim Ramazan'da neler yaptığımız kültürel etkinliklerimiz, işte yaptığımız geleneksel şeyler, oruç nasıl tutuyoruz, kaç saat tutuyoruz. Hani böyle biraz daha soft çocuklara anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Öyle işte biz elimizden geldiğince kaynaşmaya çalışıyoruz. Nasıl onlar Noel kutladığında biz onları yaptığı gelenekleri anlamaya, kültürlerine işte saygı göstermeye çalışıyorsak onlar da bizi anlamaya çalışıyorlar, eşlik etmeye çalışıyorlar. Ve çok da kibar şekilde yaklaştılar, sıcakkanlı şekilde yaklaştılar ve açıklar bu konuda, öğrenmeye de açıklar. O yüzden de benim de hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. O yüzden aklınıza takılan farklı sorular varsa Norveç'te Müslüman olmakla ilgili bana sorulan şeyler bunlardı. Ben onları yanıtlamak istedim size. Farklı sorularınız varsa yoruma da yazabilirsiniz. Hatta size bir şey daha anlatayım. Aklıma yeni geldi. Biz Sprok Cafe etkinliğine gidiyoruz zaman zaman. İlk geldiğim dönemlerde orada çok fazla Müslüman arkadaş da vardı. Bazıları orada namaz da kılarken gördüm. Yardımcı oldular, namaz kılacak alan açtılar. İşte şurada kılabilirsin falan diye gösterdiler. İş yerlerinde ibadet etmek isteyen arkadaşlara duyduğum kadarıyla yardımcı oluyorlar. Hani ibadetinizi edebilirsiniz vesaire diye. Ama her iş yerinde var mı izin bu konuda bilmiyorum. Ben sadece kendi gözlemlediğim şeyleri paylaşabilirim. Sonuçta ben de Norveç'in başbakanı değilim arkadaşlar. Bilgilerim kısıtlı, gözlemlediğim kadarıyla size iletiyorum elimden geldiğince. Siz farklı şeyler deneyimlemiş olabilirsiniz. Varsa da farklı deneyimlediğiniz şeyler yorumlara yazın, konuşuruz, tartışırız. Hatta dile getiririz, çözüm bulmamız gereken bir şey varsa daha fazla sesli dile getiririz. Eğer gerçekten bir ayrımcılık, ırkçılık yaşadıysanız destek oluruz birbirimize. Olmaması için elimizden geleni yaparız. Ama benim gözlemlediğim şeyler bu yönde. Ben öyle bir şey yaşamadım. Elimden geldiğince de hem onların kültürünü anlamaya çalışıyorum hem kendi kültürümü tanıtmaya çalışıyorum. Karşılıklı saygı, sevgi olduğu sürece daha güzel oluyor her şey. Tabii ki aralardan kötü insanlar çıkıyor, art niyetli insanlar çıkıyor. Bu bizim kendi içimizde de var. Her yerde var böyle insanlar. Onları ayıklayıp yola devam etmek lazım. Bir konuyu da bir ülkeye bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Ne gördün Ata? Benzin dökülmüş oraya, rengarenk olmuş o yüzden oğlum. Bak, suyla karışınca böyle oluyor. Gördün mü? Hadi şimdi evimize gidelim. Anne iftara yemek yapacak.
Ay iftara ne yemek yapacağız? Ramazan geldi. Ramazan menüsü kadınların kabusu gibi bir şey. Ne yemek yapacağız iftara? Bilmiyorum ben de ne yapacağız, eve gidince bakacağız bakalım. Ne yemek yapalım Ata bugün? Ne? Spagetti mi? Spagetti yapacakmışız. En basitini söyledin Ata sen de. Ne yapalım Beril bugün? Pankek mi? Ararat. Ararat mı? Kızım ben restoran mı işletiyorum evde? Tamam bakarız bakalım ne yapacağız. Hadi eve.